Evet sevgili arkadaşlar, Sirzo Hüseyin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere önemli bir günde küçük bir şeyler söylemeye veya göstermeye çalışacağım. Bugün biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Herkesin 100. yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı herkese kutlu ve mutlu olsun. Arkadaşlar bu video aslında çekmemin ama tek bir amacı var. Sizlere Almanya hakkında küçük de olsa bilgi vermek amacıyla. Almanya'da pandemiden sonra bu öğrencilere hem yakıt yardımı gibi yardım sunmaya çalıştılar. Yalnız yaşayan öğrencilere hem de burada normal okula devam eden öğrencilere bir hediye çeki sunmuşlar. Bu hediye çeki her 18 yaşına giren bütün Almanya'da yaşayan kişiler için geçerli. Bunların içerisine benim küçük kızım da dahil ve 200 euroluk bir online üzerinden çek veriyorlar. Benim küçük kızım da bu çekleri nasıl kullanılacakları şu şekilde. 200 euroluk kinoya gidebiliyorsunuz. 200 euro yine tiyatroya gidebiliyorsunuz veya müzeleri dolaşabiliyorsunuz veya kendinize kitap alıyorsunuz. Benim küçük kızım da kitapları tercih etmiş. Online üzerinden bir kitapçıdan sipariş vermiş. Dün bütün kitapları kitapçıya gelmiş ve biz kızımla beraber kitapları almaya gittik. Bu önde gördüğümüz 4 bölümlü kitaplar 198 euro tutmuş. Hatta 2 euro da Gutschein'e kalmış. Bu ön sırada görmüş olduklarımız 200 euroya aldığı kitaplar. Arkadaşlar size bu kitapları göstermemizin amacı kendi çocukları okula giden ailelerin bazı konularda, bazı kitaplarda size tavsiyede bulunmak olsun. Şimdi kitaplarımızdan birazcık göstermeye çalışalım. Göster yavrum. Bunlar hepsi aynı yazardan. Bunlar zaten bestseller. Çok ünlü kitap aslında. Tanınır. Herkes tanıyordur. Şunlar. Şu İngilizce. Bunlar da bazıları İngilizce. Bunlar da aslında hepsi çok ünlü. Şu kitabın kalınlığı şeyden yarısı Almanca ve öbür tarafı İngilizce yazıyor. Yani iki tarafta bunu bilmiyorduk. Sonra bu da işte İngilizce bir kitap. Bu da ünlü bir yazardan. Sonra bu da yeni bir yazar galiba. Çok az kitapları, 3-4 kitapları var. Onun hepsini de aldık. Çünkü bu yazar gerçekten çok güzel kitaplar yazıyor. Şunlar hepsi aynı yazardan. Ve bu da var. Bunu ben söyleyeyim. Bu birkaç yıl önce, hani yine kaç yılında demiştim? 2015. 2015 yılında Türkiye'den Avrupa'ya geçmeyi isteyen Suriyeliler içerisinde olan küçük bebeğin ölümüyle ilgili bir kitap. Evet. Sonra şu Franz Kafka. Almanya'da yaşayan herkes Franz Kafka'yı biliyordur. Okulda da okuyordur. Çok ünlü ve benim de çok sevdiğim bir yazar. Şu da Robin Williams'in bir kitabı. Bunlar hepsi aslında ünlü, tanınmış. TikTok'tan falan da tanınıyordur. Güzel kitaplarmış. Sonra şu taraftaki kitaplar. Bunlar okulda okunan kitaplar aslında dersi. Mesela bu To Kill a Mockingbird de çok ünlü aslında bir kitap. Çok çok eski bir kitap. Bundan İngilizcesi zaten biraz zor. Burada kitap İngilizce'de. Bunlar işte Goethe zaten çok tanınmış bir yazar. Herkes biliyordur. Die Physiker Dürrematt'ta da bu da Almanya'da yaşayan okula gidenler biliyordur. Ban ve Tatil de çok ünlü. Bunlar işte eski Almanca yazılımda var. Ondan anlamı biraz zor. Sınavlarda ama işte çıkıyor. Şu da Japon yazardan bir kitap. Şu da Japon yazarları biz Tamara'yla çok beğeniyoruz aslında. Çok güzel kitaplar yazıyorlar. Şu da çok ünlü. Bu da kişisel gelişimle ilgili Evet. YouTube'da falan çok bölümleri var. Oradan da bakılabiliyor. Adam ünlü, evet. Ama çok güzel şeyler anlatıyor. Robert Kiyosaki'den, evet. Evet, bu kitabın da özelliği hem bizim için hem kızım için çok büyük önemi var. 10. sınıfı 1,5 puanla bitirdiği için bu kitabı okuldan hediye etmişler. Diğerleri ne yavrum? Şu da bu üstteki olan aynı yazardan. Bunu ilk önce okuduk, öbürleri okumadık. Bu kitap çok güzel bir kitap. Afganistan'la ilgili bir kızla ilgili çok güzel bir kitap. Şu da aynı o demindeki kişiler gözünün. Tamam. Ha, bunlar da yine kişisel gelişimle ilgili. Evet. Japon yine. İngilizce'de yazılan Secret'te zaten çok tanınmış bir kitaptır. Şu da The Laws of Human Nature'da çok ünlü aslında. Evet. Sonra şu tarafta da şunlar da işte Nakamura'nın yazılan bir Japon autorun kitapları. Bunlar da çok güzel. Dediğim gibi biz kardeşimle hep Japon yazarların kitaplarını çok beğeniyoruz. Almanca bu kitaplar Almanca ama bazıları da İngilizce işte karışık bizde.
Evet sevgili arkadaşlar, sizlere kısa da olsa bu videoyu yapmamın bizim için önemli olduğunu düşünüyoruz. Neden derseniz, şimdiki maalesef gençlerimiz sosyal medyada çok fazla zaman ayırıyorlar. En azından sizlere küçük de olsa biraz kitap göstermeye çalıştık. Bu kitaplardan beğendikleriniz olursa çocuklarına tavsiye edebileceğiniz kitapları alırsanız çocuklarımızın daha alışkanlık haline getirip kitap okumalarını teşvik etme amaçlı düşünüyoruz. Sevgili arkadaşlar, biz yabancı ülkeden gelmiş bir başka ülkede yaşayan aileleriz. İsteriz ki herkes gibi çocuklarımızın da çok başarılı olmasını, ileriki yaşamlarında çok güzel bir hayat sürmelerini istiyoruz. Biz bunu çocukken, yani çocuklarımız 3 yaşına geldiğinde kindergarten'a, çocuk yuvasına başladıklarında biz biraz aşılamaya çalıştık. Eşim çocukları alıp kütüphanelere giderek buradaki hayvan resimlerinden Almanca altyazılı kitaplara bulup bunlara göstermeye çalıştı. Biz bunun faydasını gördüğümüz kanısındayım. İlkokula başladıklarında çocuklarımızın öğretmenleri bize belki de bizim için en faydalı bir tavsiyede bulundular. Bu tavsiyesi şu idi. Dediler ki siz evde çocuklarınızla ana dilinizi konuşun. Ana dilinizi en azından öğrenmeleri açısından. Zaten okula başladıkları zaman bu okulda Almancayı öğrenecekler. Ve bu iki dilli büyüdükleri zaman başka dillerde de daha iyi olacaklarını düşündüler. Şu anda kızlarımın ikisi de 13. sınıfa gidiyorlar. Bu arada benim bildiğim 5 tane dil biliyorlar. Kızım hangi dili daha güzel konuşuyorsun ve hangisini daha çok seviyorsunuz? Yani tabii Almanca, Türkçe, İngilizce de tabii okulda da görüyoruz ve kendim de zaten İngilizceyi çok sevdiğimden, filmleri falan da hepsini, dizileri de İngilizce baktığımdan tabii İngilizcem de çok iyi. Tabii okulda da Fransızca 4 yıl gördüm. En sevdiğim dillerinin içine de Fransızca tabii giriyor. Filmleri de Fransızca filmleri, dizileri de seviyorum. Tabii altyazılı çoğu zaman da bakıyorum da ama yine güzel oluyor. Ve İspanyolca da 2 yıldır görüyorum. Aynısı Tamara'da da öyle. Kardeşimden. Yani şu anda 5 tane dil biliyorsun. Daha üniversiteye başlamadın. Yani severek yaptığımdan çok iyi, hani dil öğrenmek hep güzel. Bunu yabancı dili öğrenmende ki nedenler Türkçe, Almanca derslerinde iyi olduğun için mi yoksa sen sevdiğin için mi ekstra öğreniyorsun? Yani ekstra dediğim gibi aslında zaten 4 yıl Fransızca gördüm diye okulda aslında İspanyolca seçmek bile zorunda değildim aslında. Çünkü Almanya'da abitur almak için tabii bir İngilizceden başka bir dil daha lazım. Ben de Fransızca işte gördüğümden aslında gerek yok. Ama ben severek zaten dil öğrenmeyi seviyorum ve okul veriyorsa, öyle şansım varsa öğrenmeyi niye öğrenmeyeyim diye düşünüyorum. Yani severek ben dil öğrenmeyi seviyorum. Bir de kitap okuduğunuzdan İngilizce Yani, kitap. ya, kitapları da evet İngilizce ya da Almanca okuyoruz. Başka dil okumuyorsun, biraz zor olur da ama yani ne güzel oluyor. Evet sevgili dostlar. Umarım sizlere kendi açımızdan biraz faydalı olabileceğini düşündüğümüz küçük bir video sunmaya çalıştık. Sizlere biraz faydamız dokunabilirse ne mutlu bizlere. Çocuklarımıza iyi eğitim vermek ve gelecekte güzel bir yaşam sunmaları açısından bu 100. yılımızda tekrar herkesin 100. yılını kutlar. Herkese sağlık ve neşe dolu günler temennimizle. Hoşça kalın. Bay bay.